Sağlam insanların senaryolarında biz engellilere biçtikleri rol bu kadar. Ben buna inanamıyorum. İnsanlık olarak bunu nasıl hep aynı şekilde işliyorlar inanamıyorum. Bunun dizilerde, sinema sektöründe kesinlikle değişmesi gerekiyor. Arkadaşlar, insanlar hem engelli hem de mutlu olabilir. Yetkili herkese sesleniyorum. Neden biz bunları görmüyoruz? Neden? Konuşmam Lazım'ın ikinci videosuna hoş geldiniz. Bugün sizlerle Konuşmam Lazım'da engelliliğe dair konuşulmayanları konuşacağız. Bunlardan ilk konuşmak istediğim, hayatım boyunca da hep çocukken bile fark ettiğim ve keşke bunu insanlar bu şekilde yapsa dediğim bir konu var. Bu konuşmak istediğim, benim için bu kadar önemli olan şeyi geçen hafta bir arkadaşımdan duydum. Ondan da duyduktan sonra evet bunu artık sosyal medyalarda da tartışmaya başlamalı insanlar diye düşünüyorum. Umarım etkisi de olur. İlk söylemek istediğim dizilerde, filmlerde, kitaplarda her yerde engellileri zihinsel engelli gibi tasvir ediyorlar. Bir aklınıza getirin herhangi bir dizide, filmde izlediğiniz o engellilerin nasıl göründüğünü, nasıl konuştuğunu, insanların onlara nasıl yaklaştıklarına bir bakın. Genelde engelliler dediğim gibi zihinsel engeli olan, fiziken işte kolları, bacakları böyle buralarında duran ve acıma duygusu barındıran insanlar olarak işleniyor. Ya da işte onun durumundan büyük dersler çıkarılıyor dizilerde. Bunun böyle olması aslında o tasvir edilen engelli dışındaki engellileri de o kategoriye sokuyor. Bütün zihinsel engellilere kalpten güzel bir ömür diliyorum. Bütün konuşmada zorluk çeken, bedenini kullanmada sıkıntı yaşayan engellilere de kalpten güzel bir ömür diliyorum. Onların hepsine kalben güzel bir ömür diliyorum. Ben de onlardan birisiyim. Ben de yürüyemiyorum zaten. Ama benim burada bahsetmek istediğim şey sanki bir insan engelliyse onun zihinsel sorunu vardır ve ona acımak gerekir gibi bir senaryo üzerinden işleniyor engelliliğe dair her şey. Bütün dizilerde, bütün filmlerde. Ve bu aslında sağlam insanların engellileri tek tip şeklinde insanlara dizilerde, filmlerde sunmaları, diğer onların o tasvir ettiği engelli kalıbının dışındakilere de sağlam insanların gözünde hepimizi aynı kategoriye sokuyor. Hepimizi zihinsel engelliye sokuyor mesela. Hepimizi bedensel olarak ekstra yetersiz varlıklar haline getiriyor insanların gözlerinde ve zihninde. Bunu nereden biliyorum? Ben küçükken bile anneme, kız kardeşime, yanımdakilere bana bakıp gülümseyip onların zihinsel engeli var mı diye soruyorlar. Çünkü bir insan engelliyse kesinlikle zihinsel engeli olmalı gibi bir algı var. Bunun dizilerde, sinema sektöründe kesinlikle değişmesi gerekiyor. Çok mu zor bakımlı bir engelli? Yani tekerlekli sandalyede oturan veya protez takma bacağı olan, kolu olan, bakımlı, güzel, genç bir kadını yazmak. O kadının engelliliği üzerinden değil de karakteri üzerinden, düşünceleri üzerinden, yaptıkları üzerinden bir senaryo işletmek çok mu zor? Bir insanın engelliliğine değinmeden onu da bir dizide, filmde, bir kitapta ondan bahsetmek çok mu zor? Gerçekten sağlam insanların biz engellilere yaptığı en büyük kötülük, engelli dendiğinde bunu zihinsel engellilikle ve hatta yatalaklıkla eşit tutup dizilerde, filmlerde hep bu şekilde bahsetmeleri ve bir insan engelli ise zihinsel engeli yoksa bile depresiftir, kendisini hayattan soyutlamıştır, hayatın her mecrasından uzak kalmıştır, ya kendi kendine depresyonunu yaşıyordur, platonik bir şekilde birisine aşıktır, üzüle onu düşünüyordur ya da çok kitap okuyordur, sessizdir, bilgedir, 40 yılda bir kişi onun yanına gider, ondan öyle bir öğüt alır ki kendi mükemmel hayatını yaşar. Sağlam insanların senaryolarında biz engellilere biçtikleri rol bu kadar. Bu kadar. Ben buna inanamıyorum. İnsanlık olarak bunu nasıl hep aynı şekilde işliyorlar inanamıyorum. Ya da işte çok yakışıklı ama protez bacağı olan birisini herhangi bir dizide, filmde dramatize etmeden neden yazamıyorlar? Neden biz bunları görmüyoruz? Yani yurt dışında böyle değil. Bu benim Türkiye'de değişmesini istediğim bir şey. Yurt dışında da aslında örnekleri var. Örneğin Game of Thrones dizisindeki neydi çocuğun adı? Tyrion Lannister'dı sanırım. O kısa boylu adam. Yani cüce ama o kadar bilge, o kadar cesur action'ların içine girebiliyor ki. Ne kadar güzel işlemişler. Ya da Family Guy'da birisi var. Yürüme engelli, tekerlekli sandalyede bir çizgi karakter. Onu da çok güzel işliyorlar. Hayatın içinde dolu dolu bir hayatı olan. Arada sırada da ya o yürüyemiyor diye böyle bir düşündükleri bir karakter. Buradan bütün yetkili herkese sesleniyorum. Allah aşkına zihinsel engellilikten, acitasyondan, dramalardan uzak,
dünya güzeli engelli bir kadın çıkartın bir yere. Onun engelliliğinin üzerini basmadan onun hayatını, onun mükemmel hayatını çekerek de bir dizi yazın. Ya da çok yakışıklı ama protez bacağı olan bir erkeğe aşık olan onlarca kadının kavgalarını, kaoslarını yazın. Bir de bunu yazın ya. Gerçekten değişik olduğu için izlenecek zaten. Ve bu toplumu da engellilere karşı şekillendirdiğiniz algının dışına bir tık olsun çıkarın istiyorum. Bunu da rica ediyorum. Bu az önce bahsettiğim, benim sizlere söylediğim ama diğer engellilerin neredeyse hiç bahsetmediği bir şey. Biz engelliler genelde bahsettiğimiz konular çok sınırlı. KPSS atamalarından bahsediyor engelliler. Bunun için sitem dolu cümleler kuruyorlar. Haklılar da. Ama KPSS konuşuluyor. Ya da işte engelli araç alımı ile ilgili birçok konu konuşuluyor. Onlar da konuşuluyor. Ya da işte engelli maaşları. Bu 3 konu dışındaki herhangi bir şeyi engellilerin konuşmadığını görüyorum. Tabii ki bunlar da önemli. Evet, atamalar önemli. Evet, engelli maaşları önemli. Evet, arabalarla ilgili durumlar önemli. Tamam ama bu kadar mı? Sizin hayattan umduğunuz, beklediğiniz, değişmesini istediğiniz tek şey bunlar mı? Benim için gerçekten bu dizilerde, filmlerde insanların, engellileri diğer sağlam insanlara karşı algılarında şekillendirmeleri çok önemli. Ben artık çok rahatsız oluyorum engelliye dair her şeyi o şekilde yansıtmalarından. Bunun değişmesi gerektiğine inanıyorum. Ve bunun da konuşulması gerektiğine inanıyorum. Bunu söyleyen tek engelli de benim şu an. Umarım sayımız artar. Umarım sağlıklı insanların kalemleri bir tık olsun engellileri o yönde yazmaya yönelik oynar. Diğer söylemek istediğim şey de biz engellileri neşeli olmaya da yakıştırmıyor insanlık. Neşeli, bakımlı, güzel, sürekli engeli üzerinden bir köşede oturup üzülmeyen bir engelli gördüğünde çok garipsiyorlar. Hatta rahatsız olanları biliyorum. Yani ben sağlıklıyım, her şey yolunda, ben bu kadar mutlu değilim de ona ne oluyor da bu kadar yüzü gülüyor diye rahatsız olanları da görüyorum. Arkadaşlar, insanlar hem engelli hem de mutlu olabilir. Bir engelli insan ömrü boyunca mutsuz olmak zorunda değil. Böyle bir kural yok. Lütfen neşeli bir engelli gördüğünüzde bunu yadırgamayın. Lütfen. Bahsetmek istediğim 3. konuda engellilerin eğitim hayatıyla ilgili. Engellilerin eğitim hayatındaki önemli 2 konuya değineceğim. Bunlardan bir tanesi okullara yapılan rampaların çok fazla dik olması. Bu dik rampaların kullanımı gerçekten çok zor. Ben bunu sadece yürüme engelli birisi olarak söylüyorum. Farklı görme engelli biri bambaşka konulara değinecektir. Ben bugün söylediklerimi bir tık da bedensel, yürüme engelli, fiziksel engeli olanlar için söyleyebileceğim. Çünkü bir işitme engelliye dair çok fazla deneyimim yok benim. O yüzden beni bir tık da yürüme engellilere yönelik konuşan birisi olarak dinlerseniz sevinirim. Okulun rampaları, dediğim gibi rampaların çok dik olması sorun. Üniversitelerde de binaların içinde bazı katlara asansörlerin gitme işi. Ki ben o dönemler mütercim tercümanlık kazanmıştım üniversite sınavım dönemlerimde. İngilizce öğretmenliği istiyordum ya da olmadı tercümanlık yapayım diyordum. Benim o dönem üniversiteye gidememe sebebim bütün üniversitelerde 4. kattaydı sanırım yanlış hatırlamıyorsam tercümanlık bölümü, İngilizce tercümanlık. Bana söyledikleri şey şuydu, hani işte 3. kata kadar asansörle çıkıp bir kat yürüyemez misiniz diye sormuşlardı. Yürüyemem, ben bir kat yürüyemiyorum. 3. kata kadar asansörle gelip 4. katta oraya ışınlanamıyorum. Ve edindiğim bilgiye göre bütün o bölümün olduğu üniversitelerde hep 4. ya da 5. kata onu çıkartmışlar, o bölümü. Ve genelde asansörsüzdü orası. Asansör uyumlu bir hale gelmediği için. Sırf bu sebepten ben o dönem gidememiştim bu bölüme. Diğer konuşulmayan ve gerçekten çok önemli olan konu Arnavut kaldırımları. Arnavut kaldırımları o kadar rahatsız edici bir şey ki bebeklerin de o kaldırımları sevmediğini düşünüyorum. Benim için ekstra zor bir şey. Çünkü böyle tıkır tıkır tıkır. Yani şu an söylemek tuhaf ama benim çişim geliyor. Orada böyle tık tık tık. Bunun da çok gereksiz bir taş seçimi olduğunu düşünüyorum. Buradan da bunu bütün belediyelerin kaldırması gerektiğini söylemek istiyorum, rica ediyorum. Diğer söylemek istediğim konu ve diğer özellikle Türkiye'de konuşulmayan konu, bir aparat var. Tekerlekli sandalyelerin önlerine ekleniyor ve bu sayede araban akülü sandalyeye dönüyor. Onu burada montajda da ekleyeceğim. Bu gördüğünüz alet Türkiye'de yok. Hiçbir şekilde yok. Bunu yurt dışından almak istediğimizde ekstra pahalı hale geliyor. Hadi bir şekilde aldık diyelim. Bu sefer herhangi bir arıza durumu yaşadığımızda onları nasıl düzelteceğimize dair bir yer bulmak da çok büyük mesele. Ve Türkiye'de hiçbir firma böyle bir şeyi üretip satma derdine de girmiyor. Bunun çok saçma olduğunu düşünüyorum. Bunun konuşulması gerektiğini de düşünüyorum.
Diğer konuşulmayan, biz engellerin sessiz sessiz keşke böyle olmasaydı dediği konulardan biri de engelli tuvaletleri. Engelli tuvaletleri eğer kullanmak isterseniz gittiğiniz bir alışveriş merkezinde veya farklı yerlerde genelde kapıları kilitli oluyor. Bunu da şu şekilde söylüyor o mekan sahipleri. Diğer sağlam insanların orayı kullanıp diğer engelliler kullanmak istediğinde mağduriyet oluşmasına engel olmak istedikleri için olduğunu söylüyorlar. Fakat sıkışmış bir şekilde gidip kapı kilitli olduğunda bu sefer de anahtarın kimde olduğunu bulma derdine düşüyorum ben genelde. Anahtarı buldum diyelim. İçeriye girdiğimde ben ve birçok engellinin böyle olduğunu düşünüyorum. Orayı depo şeklinde kullanıyorlar. Temizlik malzemeleri, işte paspaslar, bir sürü kovalar falan hep onlar yığılı bir şekilde engelli tuvaletlerinde oluyor. Neden? Velev ki sorunsuz bir şekilde engelli tuvaletini kullanabildik. Bu sefer de genelde engelli tuvaletlerinde sıvı sabun olmuyor. Sırf bu yüzden ben dışarıya çıkarken yanımda küçük bir şişede sıvı sabun bulunduruyorum. Eğer dışarıda engelli tuvaletini kullanırsam da kendi sabunumu kendim taşıyorum. Oradaki sıvı sabun kontrolleri yapılmıyor. Neden? Diğer konumuz engellilerin romantik ilişkileri. İnsanlar sanıyor ki engelliler dediğim gibi sadece depresif bir şekilde evlerinde oturuyorlar ve bir şekilde hayatlarının geçmesini bekliyorlar. Hayır. Engelliler gerçekten güzel eğitim alabilirler. Engelliler gerçekten ruhen çok neşeli olabilirler. Sağlıklı ruh halleri olabilir. Engellilerin güzel bir hayatları olabilir. Onlar neşeli olabilirler. Engelliler bakımlı olabilirler. Eğitimli, kültürlü, bilgili olabilirler. Bize yakıştırılan tek şeyin depresyon olması ve hayatımızın sürekli dramatize edilmesi gerektiğinin düşünülmesi, bu şekilde oluşan algı beni çok rahatsız ediyor. Ve bir engellinin aşk hayatının olamayacağını öngörmesi de insanların, bu da beni çok rahatsız ediyor. Yani bir engellinin aşk hayatı olamaz, bir engellinin cinsel hayatı olamaz şeklinde yaklaşımı var herkesin. Birisinin sevgilisi varsa da yadırganıyor. Neden? Neden? Bu şu an söylemek istediğim konu bana çok komik de geliyor. Komik anılarım da var benim buna dair. Biz engellilerin kendi kişisel alanımıza çok saygı duyulmuyor. Örneğin ben dışarıda toplu taşıma aracı kullanıyorsam veya herhangi bir yerde yemeğe çıktıysam insanlar benim sandalyemden tutunup güç almayı, benim sandalyeme yaslanmayı kendilerine hak olarak görüyorlar ve bu onlar için çok normal gibi davranıyorlar. Özellikle tramvayda ve genellikle de erkeklerin yaptığı bir şey. Popoları tam bu hizaya geliyor. Bir şekilde akülü arabamın şu yandaki koltuğuna oturmaya çalışıyorlar, yaslanmaya çalışıyorlar ve ben o kadar sıkıldım ki erkeklerin popolarına kolumun bir şekilde temas etmesinden. Uyarsam tatsız, uyarmasam tatsız. Bu da konuşulmayan bir şey. Bir de yaşlı teyzeler var. Onlar gene daha anlaşılır. Destek almak istediklerinde geliyorlar. Hani tutunmak istiyorlar falan. O daha anlaşılır ama bilemiyorum. Benim hakkım var mı acaba herhangi bir engellinin sağına soluna tutunup dengede durmak ya da onun sağına soluna yaslanmak benim hakkım mı, ben bilmiyorum. Şimdi bu söylemek istediğim sıradaki konumuz da gerçekten çok önemli. Bu da oyunculuk gibi, dans gibi, tiyatro gibi alanlarda bedensel engellilerin dışlanması. Bu tarz alanlarda bedensel engellilerin dans gösterisinin göze hitap etmeyeceği yönünde veya bir engellinin oyunculuğunun çok da ilgi çekmeyeceğine dair görüşler var ve bu alanda dans etmek isteyen, bir tiyatroda, oyunda oyuncu olmak isteyen ya da bir dizide bir rolde olmak isteyen engellilerin yaşadığı ve dışlandığı durumlar var. Bunların da önüne geçilse keşke. Bunlar da konuşulmayan ama engellerin yaşadığı bir şeydi. Ben bahsetmek istedim. Sinema demişken şundan da bahsetmek istiyorum. Sinema salonları normalde engellilere eğer bilet alıp gitmek isterseniz size verilen bilet tamamen perdenin en önünde oturacağınız şekilde ve en önde oturduysanız bilirsiniz ki en önde oturup bir şey izlemek mümkün değil. Büyük perdede sadece gözünün gittiği kısmı görüyorsun. Büyük dev ekranı göremiyorsun. Bize verilen biletler de genelde en önde olacağımız şekilde ve sinema salonları Türkiye'nin her yerinde öyle bir dizayn edilmiş ki merdivenle yukarı çıkacaksın, merdivenle ineceğin şekilde. Bir engellinin sinemaya gidip de rahat bir şekilde film izleme lüksü yok. Neden? Neden tekerlekli sandalyelerinde rahat ulaşabileceği bir tık yüksekte güzel seyir zevki olan kısımlarda oturma imkanı verilmiyor bizlere? Bunun da bir konuşulması gerektiğini düşünüyorum. Alışveriş merkezlerinde genelde kıyafetleri denemek için çok küçük kabinler yapılıyor.
Biz tekerlekli sandalye kullananlar veya işte koltuk değneğiyle hareket edenler çok rahat o kabinlere girip üstümüzü değiştirip aldığımız kıyafeti deneyemiyoruz. Çünkü kabinler bizler için aşırı dar yapılıyor. Bunu da artık son birkaç yıldır birkaç yer tekerlekli sandalyelere uygun engelliler için deneme kabinleri çıkardı. Umarım bu yaygınlaşır. Çok büyük markalar var. Bu markalarda dahi engelliler için kabinler bulunmuyor. Ben bunların da konuşulması gerektiğini, bunların da çözülmesi gerektiğini düşünüyorum. Diğer konuşulmayan konulardan bir tanesi de engellilerin nasıl kilolarını ölçecekleri. Bu konuda ben birçok kez Sağlık Bakanlığı'nı da aradım. Onlara anlattım durumumu. Yürüme engelliyim. Ben nasıl kilomu ölçebilirim ayakta dikilemeden diye sorduğumda biz size döneriz dediler. Asla dönmediler. Çünkü bunun bir çözümü yok. Benim tesadüfen bulduğum bir yöntem var. O da hastanelerin diyaliz bölümlerinde çok büyük bir masa boyutu kadar bir makine var. Orada tekerlekli sandalyemle binip arabamın total ağırlığını ölçebiliyorum. Sandalyemi ölçüyoruz. Sonrasında tekerlekli sandalyemin üstüne ben biniyorum. Bir de ikimizi ölçüyorlar. O şekilde benim kilomu hesaplayıp bulabiliyoruz. Çünkü bu alet bunu yapmaya müsait oluyor. Siz de bölgenizdeki hastanelerin diyaliz bölümlerine gidip oradaki aletle kilonuzu ölçebilirsiniz. Bizim için yapılabilecek tek ölçüm yöntemi bu. Yani evlendiğimden beri ya da Şahin'le tanıştığımdan beri yaptığım yöntem onun beni kucaklayıp kendisinin tartıya çıkması. Bu kez de toplam sonuçtan Şahin'in kilosunu çıkartarak biz benim kilomu bulabiliyoruz. Ama buna da bir çözüm olması gerekiyor. Yürüme engelli insanların kilolarını nasıl ölçeceklerine dair özellikle Sağlık Bakanlığı'nın bir çözüm bulması gerektiğini düşünüyorum. Bu arada bu üstümdekini ben ördüm. Trendyol'da satış yapıyorum ben. Bu satışları bir hafta kadar durdurduk. Benim için tatildi bu süre zarfı. Ve ben de onu böyle tatlı bir şey örerek değerlendirdim tatilimi. Şimdilik benim bahsetmek istediklerim bu kadardı. Sizlerin de keşke şu konulardan da bahsetsen dediğiniz şeyler varsa onları bana yorum olarak yazabilirsiniz veya Instagram'dan mesaj olarak gönderebilirsiniz. Bir sonraki videoda onlara da değinebilirim. Konuşmam Lazım serisinin bu ikinci videosuydu. Diğer videolar genelde hep engellilik üzerine olmayacak. Bu benim okuduğum bir kitap üzerinden de gidebilir ya da izlediğim herhangi bir dizi film üzerinden de konuşmam lazım bölümleri çekilebilir. Bu sadece engel ve engellilik üzerine olsun istemiyorum ben. Normal hayata dair birçok konuyu işleyebiliriz burada. Sizlerin de gerçekten şu konuya değinsen çok tatlı olur dediğiniz şeyler varsa bunları bana yazın. Şimdilik bu kadardı. Sizleri seviyorum. Hepinizi öpüyorum. Hoşça kalın.